Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Volkan Çelik. Çok önemli bir konuya daha geldik. Bildiğiniz gibi seçtiğim ve işlediğim konuları gelişme ve önem sırasına göre ele alıyorum ve geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığım epifiz bezi konusu oldukça önemliydi. Videoda da bahsettiğim gibi manna konusuna girmenin zamanı geldi. Tabii mannanın bir diğer adıysa ormus oluyor. Birçok kişi bu konuyu bir an önce işlemem için ciddi anlamda geri dönüş sağladı. Çok istediniz ve konuya başlıyoruz. Bu video hayata bakış açınızı değiştirebilir. Peygamber içeceği olarak bilinen manna hakkında derin bilgiler. Epifiz bezini en çok aktive eden madde olan manna, beyaz altın tozunun tarihçesi ve gizemleri. Öncelikle mannanın ne olduğunu anlayalım. Antik Mısır'da manna diye isimlendirilen bu gizemli madde esasında monoatomik altındır. Beyaz toz halindedir. Literatürde ormus olarak da geçiyor. Ancak ormus içerisinde radyum, altın, gümüş, platin, magnezyum oksit bulunan bir nevi kokteyldir. Manna ise saf altındandır. Antik dönemlerden beri büyük bir sır halinde üretilen bu madde, Antik Mısır'da sadece firavunlar, firavun ailesi ve üst düzey soylu kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiş olmakla beraber güç elde etmek için başka maksatlarla da kullanıldığı söyleniyor. Mannanın tarihçesi. Rivayet edildiğine ve bazı araştırmacıların iddiasına göre manna ilk olarak Mu medeniyetinde geliştirildi ve orada kullanılmaya başlandı. Mu'daki adı ise Muanna'ydı. Antik dönemlerde Muanna'nın Mezopotamya ve özellikle Mısır'da kullanıldığı biliniyor. Spencer Cross isimli araştırmacı yazar, Monoatomic Gold isimli kitabında Büyük Piramidin içerisinde adeta fabrikasyon şeklinde manna üretildiğini ifade etmekte ve üretim tesisi hakkında detaylı bilgi vermektedir. Keza Kur'an'da da geçtiğine göre Hz. Musa'nın kudret helvası yani manna yapımını bildiği anlaşılıyor. Hz. Musa bebekliğinden itibaren Firavun'un sarayında büyümüş ve Firavun ailesinin bir ferdi olarak kabul edildiği için çok iyi eğitilmiş ve kendisine bütün insiye sırlar öğretildiği için Mısır'da çok az kimsenin bilmesine müsaade edilen bu sır Hz. Musa'ya da öğretilmiştir. Nitekim İsraillilerin Mısır'dan sürülüp 40 yıl çölde yaşamaları esnasında İsraillilerin bu kudret helvasını yani mannayı yiyerek sağlıklarını koruyup hayatta kaldıkları iddia ediliyor. Ünlü İslam tarihçisi Ebu Cafer Muhammed bin Cerid, Taberi'nin Tarihi Taberi isimli eserinde anlattığına göre Hz. Musa kendisine Allah tarafından öğretilen bir otu kurutuyor. Kurutulmuş otu ufalayıp altın üzerine serpip karıştırdığında altın toz haline geliyordu diye yazıyor. Mısır medeniyetinin çökmesiyle bu manna yapma sırrı da bu sırrı bilenlerle beraber yok oldu. Ancak tapınak şövalyelerinin ve onların devamı olan masonların bu sırrı bir şekilde elde edip günümüze kadar ve günümüzde de manna üretimini sürdürdükleri söyleniyor. Ancak masonlarda da bu sırrı çok üst düzeyde 30 derecenin üstündekiler bilmekte ve bu sır sadece onlara öğretilmektedir. Mannayı halen 33 derece üstad olarak ünvanlandırılan masonların yüksek dereceli Illuminati komiserlerinin, bazı üst düzey Siyonist çalışma grubu üyelerinin ve bazı siyasetçilerin kullandığı iddia edilmekte. Yakın zamanlara kadar bazı belli gizli örgütler dışında manna toplumlarda unutulmuşken 1904 yılında İngiliz arkeolog Sir Flinders Petrie bir araştırma esnasında Sina Yarımadası'nda bir mabette bir kabın içerisinde garip beyaz bir toz bulur. Yapılan tahlil ve incelemeler sonucunda bu beyaz tozun çok gizemli manna olduğu anlaşılır. Bu tarihten sonra unutulup gündemden düşmüş olan manna hakkında birçok araştırma ve inceleme yazıları ve kitaplar yazılır. 1975 yılında Amerika Arizona Phoenix'te çiftçilik yapan David Hudson adındaki birisi tarafından manna özelliklerine benzer bir madde tesadüfen bulundu. Bu madde ormus adında monoatomik elementler karışımı bir maddeydi. David Hudson geniş arazisinde toprağı işlerken bulduğu monoatomik şeklindeki parçaları ısıtarak işlemeye başladığında pek çok esrarengiz sonuçlarla karşılaştı.
Kendisi ortaya çıkan sorunları çözemediği için konularında uzman birçok bilim adamlarından ve laboratuvarlardan destek alarak ciddi miktarda para harcayarak uzun bir sürede bu maddenin sırrını çözerek altın ve değerli madenler üretme çabasına girdi. Bulunan bu madde çok gizemli hallere bürünüyordu. Bir kap içine konan madde yavaş yavaş derecesi arttırılarak ısıtıldığında birkaç dakika sonra ışık demeti halinde ve gizemli bir şekilde bir bölümünü kaybediyordu. Bu ısıtma esnasında yapılan ölçümlere göre kaybolan madde oranı %44, kapta kalansa %56 oranındaydı. Isıtma belli bir dereceye ulaştığında kaptaki malzeme ağırlığının sıfırın altına indiğini, hatta malzemelerin içine konduğu kabın da hafiflediği tespit edildi. Yani bu madde içine konduğu kabı da etkilemişti. Daha sonra kapta arta kalan malzeme soğutulmaya başlandığında kaybolan maddeden dolayı kaybolan ağırlığın tekrar geriye geldiği ve orijinal haline döndüğü görüldü. Ortada normal fizik kurallarıyla izah edilemeyecek bir gizem vardı. Bu madde ısıl işlem gördüğünde yerçekimi kuvvetini etkiliyor ve yok ediyordu. Kendisi de halden hale geçiyor ve süper iletken halini alıyordu. Bulunan bu monoatomik madde kadim dönemlerde üretilmiş olan mannanın özelliklerini taşıyordu. Aralarındaki fark manna yapay bir madde olmasına mukabil bu yeni maddenin doğal olmasıydı. Her ikisi de yerçekimi kuvvetini değiştiriyor. Süper iletken özelliğine sahip, çok çeşitli hastalıkların tedavisinde etkili, sihirli maddedirler. Uzun uğraştan sonra David Hudson 1988 yılında Ormes adıyla bu maddenin patentini alarak ürettiği ürünleri dünya çapında pazarlamakta. Ormes, manna gibi sadece saf altın orijinli bir madde olmayıp değişik monoatomik elementlerden ibaret bir karışımdır. Bu monoatomik maddeler kullanıldıkları dönemler ve bölgeler itibariyle farklı isimlerde ifade ediliyorlar. Bu maddeler manna, beyaz altın tozu, orme, ormes, muanna, şarmanna, cennet taşı ve egzotik madde adlarıyla anılıyorlar. Fakat aslında hepsi de birbirinin aynısı. Mannanın özellikleri. Mistisizmle ilgili özellikler. Monoatomik sınıfından olan mannanın vücut sağlığı ve pek çok hastalıkları tedavide bulunması yanında en büyük görevi mistisizmle ilgili olarak epifiz bezini aktive etmesidir. Bilindiği üzere epifiz bezinin sağladığı hormonlardan en başlıcaları melatonin, serotonin ve DMT hormonlarıdır. Bu hormonlardan serotonin hormonunun asıl görevi beyin hücrelerinde sinaplar arasında sürekli var olan elektrik ve kimyasal akımları taşımaktır. Bu serotonin hormonu da beynimizin ortasındaki epifiz bezi tarafından salgılanıyor. Beyin hücreleri yani nöronlar arasındaki bu elektrik ve kimyasal akımın hızı beyindeki sinirlerin direncine ve serotonin hormonunun miktarına bağlı olarak değişiyorlar. Eğer elektrik ve kimyasal akımları sınırlayan bu direnç asgariye indirilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilirse beyindeki nöronlar arasındaki iletişim çok hızlanacak ve beynin işlem kapasitesi çok büyüyecektir. Burada beyin içindeki iletkenlik düzeyi oldukça önemlidir. Eğer beynimizin işlem kapasitesi çok büyürse diğer boyutlarla ilişkimiz de mümkün olacak ve evreni algılamamız çok farklı olacaktır. Manna süper iletken özelliği taşıyor. Yani iletkenlerdeki direnci ortadan kaldırmakta. Ayrıca yerçekimi kuvvetini de sıfırlamaktadır. Epifiz bezini aktive ederek beyin içerisinde elektrik ve kimyasal akımları yavaşlatan bu dirençleri ortadan kaldırdığı için beyinde saniyedeki işlem sayısı beynin normal zamanlardaki işlem sayısının binlerce kat üstüne çıkmakta. Dolayısıyla beynin kullanım kapasitesi çok yükselmekte. Yüksek kapasiteyle çalışan beyin vasıtasıyla da başka boyutlarla temas kurabilmekte, bu boyutlara astral seyahatler yapılabilmektedir. Kadim zamanlarda ermiş diye tabir edilen kişiler ve manna kullanma hakkına sahip olan insiye kişilerin bu eylemleri yapabildikleri iddia ediliyor. Tabii bu mannanın hangi dozajda ve hangi şartlarda kullanılacağını iyi bilmek koşuluyla.
Bazı araştırmacı yazarların tespit ve iddialarına göre Kadim Mısır'da M.Ö. 2500-3000 yıllarında inşa edilmiş olan piramitlerde kullanılan 2,5 tonla 70 ton arası ağırlığındaki taş blokların Nil Nehri'nin karşı yakasındaki ocaklardan çıkarılıp Nil Nehri'ni de geçerek yaklaşık 40 kilometre taşınarak piramitlerin tepelerine kadar yerleştirmeleri esasında Mısırlıların yer çekimi kuvvetini yok ederek bu devasa taş blokları bir tüy gibi taşıyıp yerine koydukları iddia ediliyor. Amerika'da Arizona'da yapılan monoatomik elementler üzerinde yapılan deneylerde bu maddelerin yer çekimini bilinmeyen bir nedenle yok ettiği tespit edilmiş. Bu sebeple piramitlerin inşa edildiği dönemde Mısırlıların monoatomik altın olan manna yapımında çok usta olmaları mannanın bu özelliğini taş blokların taşınmasında uygulamış olamazlar mı? Mannanın beyin faaliyetleri üzerindeki etkisi sonucu başka boyuttaki varlıklarla temas kurulabilmesi nedeniyle Mısırlıların bu gelişmiş varlıklardan aldıkları yüksek teknoloji ve bilgilerle bugün bile büyük bir beğeniyle seyredilen o devasa eserleri yapmış olamazlar mı? Bu eserleri yaparken kullandıkları astronomi ve matematik bilgilerini onlardan öğrenmiş olabilirler mi? Eğer manna için söylenenler doğruysa bütün bunlar mümkündür. Nitekim Amerika'da yapılan test sonuçları bu ihtimalleri teyit eder mahiyette. Bugün UFO'ların varlığı ve uzaylılarla temas halinde olunduğu halk arasında medyada yaygın bir iddia olmasına rağmen nasıl NASA ve siyasi yetkililer ve otoriteler bu gerçeği saklıyor ve saklamaya devam ediyorlarsa kadim Mısırlılar manna kullanımı sonucu yaşanmış olan birçok gerçeği ve sırrı saklamışlardır. Zira bu konularda yapılmış çok araştırma ve iddialarla dolu kitaplar var. Mısır medeniyetinin gelişmesinde ve bugünün teknolojileriyle bile gerçekleştirilmesi çok zor olan devasa yapıların inşa edilmesinde uzaylıların katkısı olduğu hep ileri sürülen bir iddiadır. Bugün için beynimizi yüzde kaç kapasiteyle kullandığımız kesin olarak bilinmemekle beraber yaygın olan kanı %10 kapasiteyle kullandığımızdır. Nöroloji ve sinir bilimi uzmanlarının söylediklerine göre eğer beynimizi çok yüksek kapasitelerde kullanabilirsek bugünkü yaşamımızdan ve evreni kavrayışımızdan çok farklı bir noktaya geleceğiz. Hayal edemeyeceğimiz şeyleri algılayabileceğiz, düşünemeyeceğimiz beyin güçlerine sahip olacağız. Öğrenme kabiliyetimizi çok hızlandıracağız. Ancak belirli sınırlamalarla konuşlandırılmış yaratıklar olduğumuz için beynimizin kapasitesi ve işleyiş şekli de bu sınırlanmış yaşam tarzına göre planlanmış olup bu plana göre çalışmakta. Eğer manna ve benzeri uyarıcılar epifiz bezimizi aktifleştirerek onun kapasitesini arttırabilirsek beyindeki sınırlamaları da kaldırabiliriz. Manna kimyası itibariyle beynimizin evrene açılış kapısı olan epifiz bezini tetikleyerek bu kapının iyice açılıp beynin çok yüksek kapasiteye erişmesini sağlamakta ve bugün algılayamadığımız pek çok şeyi algılamamıza ve beyin gücüyle pek çok şeyi yapabilmemize destek olmakta. Altın uzun yıllar boyunca paslanıp yok olmadığı ve orijinal halini koruduğu için özellikle geçmişteki simyacılar tarafından ölümsüz kabul ediliyor ve ölümsüzlük ilacının bu altında saklı olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle eski simyacılar altından ab-ı hayat diye isimlendirilen ölümsüzlük ilacını üretmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. Isaac Newton'un bile bu gizli simya ile uğraştığı bilinmekte. Zira Newton aynı zamanda iyi bir simyacıdır. Avrupa'da simyacıların yakıldığı o dönemde Newton da bu faaliyetlerini gizli yürütmüştür. CERN'de yapılan antimadde arama deneylerinde altın protonları çarpıştırılmakta. Çünkü altın aynı zamanda hem madde hem de antimadde sınıfındadır. Altın dünyada oluşan bir maden olmayıp uzayda büyük yıldızlarda oluşup nova patlamalarıyla dünya yüzeyine saçılan bir elementtir.
Bu nedenle de dünyada büyük rezervler yerine yaygın olarak çok ufak miktarlarda bulunmakta. İnsan vücudunda bile altın vardır. Yapılan testlere göre 80 kiloluk bir insan gövdesinde yaklaşık 8 miligram altın bulunduruyor. Altının en çok bulunduğu yer okyanus suları. Altın dünyalı değil, başka boyutlara ait bir elementtir. Hem maddedir hem de antimaddedir. Dünyaya yıldızlarda oluşmuş bir maden halinde serpildiği için dünyanın her noktasında, okyanus sularında, canlıların bedenlerinde, neticede her yerde çok ufak miktarlarda bulunuyor. Onun için çıkarılması ve üretilmesi oldukça pahalı ve zordur. İsrailliler mannayı çok iyi bilmekte ve halen gizli bir şekilde kullanmaktadırlar. Kabala'da kendi insiye sırları arasında mannaya çok değer vermektedir. Halen İsrail dünyada kanser olayının en az yaşandığı bir ülkedir. 7.4 milyon nüfusun 5.6 milyonu Yahudi asıllıdır. Kanserden ölüm sayısı ise 2003 yılında 160 kişi, 2004'te 152 kişi, 2009'da 113 kişi, 2013'te 90 kişidir. 2022 yılında bu sayının 25 kişiye düşebileceği bekleniyor. İsrail'de kanser hastaları için kemoterapi ve ışın tedavileri gibi metotlar uygulanmamakta, daha ziyade bitkisel alternatif tedaviler ve manna türü monoatomik gümüş suyu kullanımıyla tedavi yapılmakta ve manna kullanılarak vücut korunmaktadır. Sağlıkla ilgili özellikler. Manna epifiz bezini tetikleyerek diğer hormonlarla beraber melatonin hormon salınımını da arttırmaktadır. Melatonin hormonu bağışıklık sistemini geliştiren ve koruyan bir hormon olarak daha çok salındığında bağışıklık sistemini daha çok güçlendirdiği için insanların kansere ve diğer hastalıklara yakalanma riski çok düşük olmakta. Manna kullanımıyla başta kanser, Alzheimer, astım, pankreas, kan dolaşım bozukluğu, Parkinson, beyin kanaması, böbrek hastalıkları ve denge bozuklukları olmak üzere daha pek çok hastalık tedavi ediliyor ve bu hastalıklardan da korunulmaktadır. Rivayet edilir ki bazı Çin imparatorları ve Kanuni Sultan Süleyman da yemeklerinin üzerine altın tozu koydurarak altın yerlermiş. Halen Hindistan'da bazı pahalı restoranlarda hatırı sayılır müşterilerine üzerlerine altın tozu serpilmiş ikram ediliyor. Mason kaynakları Haçlı seferleri zamanında tapınak şövalyelerinin manna yapımını Müslüman Sufilerden ve Dürzilerden öğrendiklerinin iddia edildiğini söyler. Bütün bu yararlarına rağmen mannanın usulünü ve dozajını bilmeden gelişigüzel kullanılması riskli ve tehlikeli olduğundan veya olacağından bunların usulünü bilenlerin tarif ve yönlendirmesiyle kullanılması gerekiyor. Aksi halde ölümcül ve şizofrenik vakalarda yaşanabilir. Spencer Cross'un The Great Pyramid: A Factory for Monoatomic Gold isimli kitabında Mısırlıların mannayı nasıl imal ettiklerinin izah ve üretim şemaları veriliyor. Bu izahata göre monoatomik altın tozunun elde edilmesinde pH derecesi çok önem arz ediyor. Çünkü altın 10.78 pH civarında toza dönüşmekte. Prosese başlayıp bu noktaya gelmek için bir sürü işlem yapılıyor. İşleme başlayıp toz altını elde edene kadar da 6 ay gibi uzun bir zaman beklenmekte. Bu arada işlemlerde kullanılan temel maddeler tuz, su ve altın olmaktadır. Kullanılan diğer gazlar da bu maddelerden üretiliyor. Burada dikkat çekense karışık monoatomik maddelerin eritilip toza çevrilerek ormus elde edilmesi esnasında ısıl işlemler kullanılırken manna elde edilirken altının eritilip toza çevrilmesinde ısıl işlemler kullanılmayıp bu işlem kimyasal yolla yapılmakta. Spencer Cross piramitler üzerinde uzun yıllar inceleme ve araştırmalar yaptıktan sonra bu piramitlerden Büyük Piramidin firavun ve kraliçe mezarları olarak değil, o dönemde Mısırlılar için hayati bir madde olan manna üretimi için bir fabrika olarak inşa edildiği kanaatine varıyor.
Bir manna üretimi için böyle devasa bir tesisin yapılması gerekçesini de yapılan bir sürü kimyasal işlem esnasında olması muhtemel patlamalardan dolayı tesisin bu patlamalara dayanıklı olması ve tesisin berhava olarak üretimin aksamaması için olduğunu söylemektedir. Nitekim piramidin içinde belli noktalarda ve şaftların içinde tespit edilmiş bulunan yüzeydeki siyahlıkların muhtemelen geçmişte olmuş olan bir patlamadan kaynaklanmış olduğunu söylüyor. Neticede Spencer Cross'a göre Giza'daki Büyük Piramit bir manna fabrikası. Özetle bu fabrikadaki üretim şemasına bakarsak manna 4 safhada üretilmekte olup bu üretim şemaları ise şöyledir. Tabii bu manna içine katılmış olması muhtemel bazı maddeler gizlenmiş olup bundan yazarın dahi bilgisi olması mümkün değildir. Tabii Hz. Musa örneğinde kullanılan bitkiler gibi. Nitekim Masonların manna yapımıyla ilgili olarak sınırlı bilgiler içeren hazırladıkları videolarda kurutulmuş bazı bitkileri kullandıkları görülüyor. Şekil 1. 1. safha. A safhasında piramidin altındaki çukura yani odaya, piramidin dışından bu odaya açılan şafttan el arabasıyla tuz dolduruluyor. B safhasında aynı şafttan tuz konan çukura yeterli miktarda su basılıyor. C safhasında bu tuz ve su drum pump, su koçu pompası olarak çalkalanarak iyice karıştırılıyor. D safhasında iyice karışmış olan tuz ve su eriği aynı pompayla kral odasındaki bir gizli bölmeye basılıyor. E safhasında kral odasındaki erik bakır anot ve katot kullanarak elektroliz edilerek bu erikten yüksek dereceli pH içeren sodyum hidroksit elde edilerek bu elektroliz işlemin yan ürünü olarak klor gazı elde edilerek kral odasının kuzey şaftındaki başka bir odaya taşınarak orada depolanıyor. Şekil 2. 2. safha. Yine ilk defa su ve tuz yüklediğimiz şafttan bu safhada içi boşalmış olan piramit altındaki odaya sadece su basılıyor. B safhasında klor gazı deposundaki gaz serbest bırakılarak bu çukura sevk ediliyor. C safhasında bu çukurdaki su içerisinde filtre edilen klor gazı hidroklorik asite dönüşüyor. Bu hidroklorik asitte bu sefer kraliçe odasına basılıyor. Böylece sodyum hidroksit 1. safhada kral odasında ve hidroklorik asitte 2. safhada kraliçe odasında depolanmış oluyor. Şekil 3. 3. safha. A safhasında piramit altındaki çukurun içine belirli bir miktarda saf tuz, saf NaCl ile birlikte altın konuyor. B safhasında piramidin dışından dipteki odaya inen şaftın içinden altın ve tuzun bulunduğu çukura su basılarak çukurdaki tuzun çözünlenmesi sağlanıyor. C safhasında kraliçe odasındaki hidroklorik asit çukurun içine sevk ediliyor. Bundan sonra bu erik sürekli çalkalanarak çukur içinde altın klorür oluşturuluyor. Bu safhada eriğin pH'i çok düşüktür. Bu işlem birkaç hafta sürüyor. Sonunda altın çözülüyor ve çözelti içinde asılı kalıyor. Bundan sonra kral odasındaki sodyum hidroksit çukura sevk ediliyor. Sodyum hidroksit çukurdaki altın klorürle reaksiyona girdiğinde pH değeri birden 10.78 pH'a çıkıyor ve altın erikten ayrışmaya başlıyor. Şekil 4. 4. safha. A safhasında çukurdaki eriği bir süre daha karıştırdıktan sonra kraliçe odasındaki depoda bulunan hidroklorik asitle pH 0-1 seviyesine getirilir. pH seviyesiyle oynayarak kristaller parçalanır. Parçalanan kristaller çözülür. Yani bu işlem birkaç kere tekrarlanarak metalik bağlardan kurtulunur. Daha sonra kral ve kraliçe odalarındaki sodyum hidroksit ve hidroklorik asit salınarak çukurdaki pH 8'e getirilir ki yenilebilir olsun. Ancak birleşmesinden dolayı çukurdaki hidroklorik asit ve sodyum hidroklorik asit tuzludur. Pompayla yavaş yavaş dibe çöken altın tozunu etkilemeden tuzlu su çukurdan dışarı atılır. Beyaz altın tozu böylece çukurun dibine çökmüş oluyor. Dibe çökmüş olan beyaz altın tozu çukurdan dışarı alınarak güneşte kurutuluyor ve yenilir hale getiriliyor. Peki net olarak mannanın faydaları neler? Madde madde sayalım.
Binlerce yıllık geçmişe sahip sultan suyunun yani mannanın düzenli kullanım sonucunda uykunun düzenlenmesini sağlar, vücudun ihtiyaç duyduğu uykuyu kaliteli hale getirir. Kişi sabah uyandığında uykuya doymuş olarak yataktan kalkar ve yatağa tekrar geri dönme isteği gider. Rüya göremeyen kişiler rüya görmeye başlar. Beyin aktivitelerini arttırır ve beynin daha hızlı çalışmasını sağlar. Epifiz bezinin aktivitesini arttırarak beyin fonksiyonlarını arttırır. Zekayı geliştirir, beyin içerisindeki elektrik iletimini artırarak kişideki konsantrasyonun artışını sağlar. Yaşam enerjisi, iç huzur, mutluluk, neşe verir. Vücudun yorgunluğunu giderir. Bağışıklığı güçlendirir. Vücuttaki tüm ağrılara iyi gelir. Ağrı azaltır, kas ve omur sistemi üzerinde iyileştirici etkisi vardır. Vücuttaki bakterileri öldürür. Kullanım sağlayan kişi virüslerden korunur. Virüs ve mikropları yok eder. Düzenli kullanımda hastalıklara karşı direnç sağladığından kişi hastalıklardan uzak kalır. Vücudun ihtiyaç duyduğu önemli mineralleri içerir. Düzenli kullanımla etkileri hızlı bir şekilde gözlenmektedir. İçeriğinde altın suyu, magnezyum, potasyum, sodyum, çinko, bor, demir, bentonitli kil, Himalaya tuzu, süzme bal gibi birçok mineral ve element bulunduğundan birçok faydalı etkisi bulunuyor. ALS, Parkinson, otizm, Alzheimer, depresyon gibi beyin ve sinirsel iletişim kaynaklı hastalıklara pozitif anlamda etki eder. Vücuda giren birçok element ve mineral bu tarz hastalarda hızlı sonuç almaya sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra tüm kurallara uyularak ve tam katıksız hazırlanmış olan kaliteli mannalara ulaşan kişilerin kullanımı sonucunda inanılamayacak manada etkiler görülüyor. Boyut kapılarının görülmesi, boyutlara yolculuk, ruhani varlıklar ve diğer varlıklarla temas, telepati, uyanık halde veya uyku aşamasında geleceğe, geçmişe, gezegenlere veya istenen her yere boyutsal seyahatler yapabilme gibi daha birçok etki görülmekte. Konuyla kısmen de olsa ilgili olarak DMT ve Lucy isimli filmleri izlemenizi öneririm sizlere. İster inanın, ister inanmayın. İşte böyle arkadaşlar. Manna içinde mucizeler ve büyük sırlar barındıran kadim geleneklerce bugüne taşınmış önemli bir gıda maddesi oluyor. Tabii bunu günümüzde maalesef genç ve zinde görülmek, uzun yaşamak isteyen devlet başkanlarından tutun, masonik elitlerin kontrolünde olup kullanılmaktadır. Tabii bu süre zarfı içerisinde manna yapımını öğrenmiş veya bir şekilde ele geçirmeyi başarabilmiş kişiler tarafından da halk arasında kısmen yaygınlaşmıştır. Ama yine de mannaya sahip olmak oldukça zordur. Ayrıca Sümer ve Anunnaki videolarımızda bahsettiğimiz altın konusunun da nispeten nedenli önemli olduğunu da görmüş oluyoruz. Cheers.